Beşinci bölüm. Logistic Regression ve Classification mantığı. Bir önceki bölümde Linear Regression ile sayısal tahmin yapmayı konuştuk. Şunu gördük. Eğer elimizde sayısal bir sonuç varsa, yani ev fiyatı, satış fiyatı, beyin ağırlığı ya da gelir gibi bir değer tahmin etmek istiyorsak Linear Regression kullanılabilir. Ama bazı sorular vardır ki cevabı sayı değildir. Mesela bu mail spam mi değil mi? Bu öğrenci sınavı pes mi eder, fail mi olur? Bu müşteri kredi alır mı, almaz mı? Bu işlem fraud mu değil mi? İşte bu tarz sorularda artık sadece bir sayı tahmini yapmıyoruz. Burada bir kategori kararı veriyoruz. Bu yüzden bu tür problemlere classification problemi denir. Classification machine learning dünyasında çok önemli bir konudur. Çünkü gerçek hayatta birçok karar aslında bir sınıfa ayırma meselesidir. Bir mail normal mi, spam mi? Bir işlem güvenli mi, riskli mi? Bir müşteri kalacak mı, gidecek mi? Bir hasta düşük riskli mi, yüksek riskli mi? İşte linear regression bu sorulara doğrudan cevap vermek için uygun değildir. Çünkü linear regression sürekli sayısal değer üretir. Ama bizim burada istediğimiz şey 2 ya da daha fazla kategoriden birini seçmektir. Bu noktada logistic regression devreye girer. Logistic regression adına bakınca regression gibi görünür. Ama kullanım alanı classification problemleridir. Yani logistic regression özellikle iki sonuçlu kararlar için kullanılır. Mesela sonuç ya yes olur ya no. Ya true olur ya false. Ya 1 olur ya 0. Ya spam olur ya not spam. Bu tür iki sonuçlu yapılara binary yapı denir. Logistic regression binary sonuçları tahmin etmek için çok kullanılan temel bir machine learning yöntemidir. Şimdi bunu daha sade düşünelim. Diyelim ki öğrencinin çalışma süresine bakıyoruz. Öğrenci ne kadar çok çalışırsa sınavı geçme ihtimali artabilir. Burada çalışma süresi independent variable olabilir. Sınavı geçme ihtimali ise dependent variable olabilir. Yani çalışma süresi arttıkça geçme ihtimali değişir. Ama dikkat et. Burada tahmin ettiğimiz şey doğrudan kaç puan olacak sorusu değildir. Burada tahmin ettiğimiz şey geçer mi, kalır mı sorusudur. İşte bu yüzden konu classification tarafına girer. Logistic regression bize çoğu zaman doğrudan kesin cevap vermeden önce bir probability üretir. Yani bu öğrencinin geçme ihtimali %80 gibi bir sonuç düşünebilirsin. Sonra bu probability belli bir eşik değerine göre sınıfa çevrilir. Mesela probability 0.5 üstündeyse pass, 0.5 altındaysa fail diyebiliriz. Aynı mantık spam tespitinde de çalışır. Şimdi spam email classifier örneğine geçelim. Amacımız şu. Bir mail geldiğinde bu mail spam mi değil mi bunu tahmin eden bir predictive model kurmak. Bunun için önce hangi bilgilere bakacağımızı belirlememiz gerekir. Mesela bazı kelimeler spam mesajlarda daha sık geçebilir. Örneğin buy, get paid, guarantee, winner, unlimited gibi kelimeler birçok spam içerikte görülebilir. Bunlara spam words diyebiliriz. Şimdi bir mail içinde bu spam words kaç tane geçiyor buna bakabiliriz. Eğer bir mail içinde bu tarz kelimeler çok fazlaysa o mail spam olma ihtimali yüksek olabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Her içinde spam word geçen mail kesin spam değildir. Aynı şekilde az sayıda spam word geçen bir mail de bazen spam olabilir. Yani tek bir kuralla kesin karar vermek doğru değildir. İşte logistic regression burada devreye girer. Model sadece kelime sayısına bakmaz. Genel ilişkiyi öğrenmeye çalışır.
bir mail içinde kaç tane spam word var? Bu mail geçmiş verilerde spam olarak mı işaretlenmiş? Kaç kelimeden sonra spam ihtimali artıyor? Hangi durumda model yanılabilir? Bu sorular üzerinden logistik regression veriden bir karar mantığı çıkarır. Bu örnekte independent variable mail içindeki spam words sayısı olabilir. Dependent variable ise mail spam mi değil mi bilgisidir. Yani giriş tarafında bir sayı vardır, spam words sayısı. Çıkış tarafında ise kategori vardır. Spam ya da not spam. Bu yüzden bu problem classification problemidir. Şimdi burada önemli bir konu daha var. Logistic regression küçük data set ile anlatılabilir ama gerçek hayatta daha büyük data ile daha sağlıklı çalışır. Çünkü birkaç örnek üzerinden karar vermek risklidir. Mesela elimizde sadece 8 tane mail varsa model genel davranışı tam öğrenemeyebilir. Ama elimizde binlerce mail varsa hangi kelimelerin gerçekten spam ihtimalini arttırdığı daha net anlaşılabilir. Bu yüzden machine learning projelerinde data miktarı ve data kalitesi çok önemlidir. Kötü data ile iyi model kurmak zordur. Az data ile genelleme yapmak da risklidir. Logistic regression bize sadece evet ya da hayır gibi kaba bir sonuç vermek yerine önce bir probability üretir. Mesela bir mail için spam olma ihtimali 0.90 çıkarsa bu oldukça yüksek bir ihtimaldir. Başka bir mail için spam olma ihtimali 0.10 çıkarsa bu da oldukça düşük bir ihtimaldir. Sonra biz bir threshold belirleriz. Threshold karar eşiğidir. Eğer probability threshold üstünde ise spam deriz. Eğer probability threshold altındaysa not spam deriz. Genelde threshold 0.5 olarak düşünülebilir ama her problemde bu değer aynı olmak zorunda değildir. Bazı durumlarda yanlış kararın maliyeti çok yüksektir. Mesela sağlıkta, bankacılıkta ya da güvenlikte threshold daha dikkatli seçilmelidir. Çünkü bir mail yanlışlıkla spam klasörüne düşerse can sıkıcı olabilir. Ama bir dolandırıcılık işlemi gözden kaçarsa çok daha büyük sorun çıkarabilir. Bu yüzden classification problemlerinde sadece model kurmak yetmez. Model'ın hangi hataları yaptığını da anlamak gerekir. Bugünkü bölümde logistic regression konusuna giriş yaptık. Classification problemlerinin ne olduğunu, logistic regression yönteminin nerede kullanıldığını, spam email classifier örneğini, probability ve threshold mantığını anlattık. Bir sonraki bölümde logistic regression arkasındaki sigmoid function, log odds, maximum likelihood estimator ve confusion matrix kavramlarına sade şekilde geçeceğiz. Unutma, linear regression sayı tahmin eder, logistic regression kategori karar verir. Soruyu doğru anlarsan doğru modeli seçmen çok daha kolay olur.